Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir çanta çalışacağız. Çantamız motifli ve arasında da farklı bir teknik kullandığım firtek eşiyle tamamladım. Çantamın kulpunu da bu şekilde hasır örgü örerek hazırladım. Şimdi çantamızda 2 sıra motifimiz var. Ve bu motifler bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane olarak yapıyoruz. Ve en son buradan da dikerek birleştiriyoruz. Dikme işlemini de göstereceğim. Bu videomda çantamızın motifini nasıl yapacağız, nasıl dikeceğiz onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle çantamın ölçülerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Alt tabanını da yine sık iğne örerek hazırladım. ...30 santim... ...ve... ...10,5 santim... ...yani çantamızın eni... ...30 santim tabanla... ...hemen hemen aynı... Şöyle motifler dik durduğu zaman ve boyu 34 santim. Motiflerimizi plastik motif aparatıyla çalışacağız. İpim kağıt ip. Kağıt biraz benimki kalın kağıt ip çıktı. Biraz sararken dikkat etmemiz gerekiyor. Normalde farklı iplerle de çalışabilirsiniz. Rafyayla daha kolay olacağını düşünüyorum sarma işleminin. Şöyle buradan bir kez daha düğüm atıyorum. Karşılıklı noktalardan saracağız. Şimdi şöyle ipimle çekerek düğümü tam orta noktaya getirdim. Ve uçtaki şu fazla parçayı kesiyorum. Şöyle tuttuğum zaman bu birincisini sardık. İkincisine geçiyoruz. Hemen karşısındakine sarıyorum yine ve yukarı doğru çıktığımda bir sonrakine geçiyorum, boş olana. Gördüğünüz gibi dönerken hep bir sonrakine. Şimdi buna ikinci kez sarıyoruz. Gördüğünüz gibi sırayı tamamladım yine. 2 tane. Şimdi 3. sıradayız. Şimdi bakıyorum. Burası da üçlü olmuş. Yani
Yine sırayı tamamlamışım. Burada da bakın 1 2 3 4 dörtlü sarım yapmışız. Yani bir sıra daha devam ediyoruz. Bu motifleri kullanarak şal atkı da yapabilirsiniz. Birçoğunuz görmüş olabilirsiniz zaten. Şimdi sayıyorum 4. En son burası da 4. Sıramızı tamamladık. Bakın 1 2 3, bu da 4. Şimdi ortadaki küçük noktalara geçtik. Burada da yine aynı tekniği kullanıyorum. Bu kısımda biraz zorlanıyor çünkü alt kısımda sarmıştık. Buradaki küçük ne diyelim sardığımız noktalar boyu kısalmış oluyor altta sardığımız iplerden dolayı. Bakın hemen eğer tutmazsanız böyle kayıyor. Dikkatli tutmak gerekiyor. Şimdi hemen tekrar saracağım. Ve ilk sıramı tamamladım. Burada da üstte 2 sıra sarım yapmışız. Bu birincisiydi. Şimdi ikinciye devam ediyorum. Çünkü ipim kalın olduğu için daha fazlasına izin vermiyor. Siz eğer sarabilirseniz, daha fazla kat olsun isterseniz yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi bakıyorum, burası 2 sıramızı tamamlamış. Şimdi dikebileceğimiz kadar şöyle şuradaki düğüm olmuş, buradan keselim. Aparatın içerisinde plastik iğnesi de oluyor. İsterseniz onunla da yapabilirsiniz. Benim elimde böyle deliği büyük olan büyük orlon iğnesi var. Bununla yapacağım. Elimden aparatı bırakmıyorum ki atmasın diye. Şimdi sıkıca tutalım. Şu boşluktan girdiriyorum. Sıkıca çektim. Hemen bunun karşısından şimdi yandaki boşluğa geçiyorum. Aynen sardığımız gibi sağa doğru dönerek ilerliyoruz saat yönünde. Buraya girmiştik. Şöyle bakıyoruz. Buradan çıkacağız. Yine tam karşısı.
Aynı yere batmışım, pardon. Bakın bura 1 2 üçüncü şurası. Yine buranın karşısından çıkıyorum. Ve gördüğünüz gibi bir turu tamamladık. Buradan sonrasında motifimizi aparattan çıkarıyoruz. Hala tutuyorum çünkü iğnem arkada. Şöyle sıkıca tutarak arkasını çevirelim. Burada plastik iğne kullanmama sebebim biraz da burası. Plastik iğneyle her istediğiniz noktaya girip çıkamıyorsunuz. Bunu iyice sağlamlaştırana kadar git gel yapıyorum böyle. Yaprağımızı ipin arasına aldık. Şimdi burada bir düğüm atıyorum. Bir kez daha düğüm attım, iyice sıkılaştırdım. Katip olduğu için isterseniz uç kısmını yapıştırabilirsiniz de. Ve motifimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi etrafına çalışacağız. Aparatla işimiz bitti. Tığ olarak 4,5 milimetre kullandım. Hemen ipimde bir ilmeğimi aldım. Bu dörtlü olan yapraklarımıza şöyle şu aradaki tutturuyoruz. Örümcek yapıyoruz. İkinciye geçiyorum. Tüm katları aldığınızdan emin olun. 4 kat ipimiz var yaprakta. Şimdi köşe yapacağız. Köşede 2 tane örümcek kullanacağız. Bu 1 ve 2. Sıradaki yaprağımıza geçiyoruz.
Şimdi bir örümcek yaptım. Sıradaki yaprağıma geçiyorum. Bir örümcek yaptım. Sıradaki yaprağa geçiyorum. Burası köşe kısmı. Gördüğünüz gibi arada bir iki tane tekli yaptık. Şimdi yine köşedeyiz. 2 örümcek yapacağız ve örümceklerimizin boyunun aynı olmasına dikkat edelim. Sıradaki yaprağımıza geçeceğim. Şuradaki yaprakta bakın 5 tane kullanmışız. Buradaki yaprağımızın bir tane katını almışım oraya. Şöyle şimdi 4 oldu. Bir, ikinci örümcek ve sıradaki yaprağıma geçiyorum. Yine dörtlü bakın. Şimdi birli, yine sıradaki yaprağıma şu sanırım yan tarafın olacak. Bir tane birli yaptık. Yine birli yapıyoruz. Buradaki yapraklar neden bozuldu anlamadım. Buradaki bir tanesini içine aldım. 1 2 köşe yaptık. 1 2 tekli yaptık. Yine köşedeyiz. Kullandığım tığ 4,5 milimetre. Ama benim katifim çok kalın çıktığı için 4,5 kullandım. Sizin katifiniz ince ise 3,5-4'te kullanabilirsiniz. Ya da 3 kullanabilirsiniz. Eliniz gevşekse daha ince tığ kullanmalısınız. Köşeyi yaptım. Bir tane örümcek yaptım. Yine sıradakine batıyorum. Yine bir örümcek yaptım. Sıradaki yaprağıma batıyorum. Şimdi 2 tane yapıyorum. 1 2 sıradaki yaprağıma batıyorum. Ve başladığım noktaya geldim. Burada kaydırarak motifimizin etrafına bir sıra örümcekle dolaşmış olduk. Ve bir sırada sık iğne yapacağız şimdi. Buradan bir zincirle yukarı çıkacağım. Örümceğimizin bakın 2 kat 3 tane ipi var. Bir tanesi alttakini bırakacağız. 2 katın üzerine 2 tane sık iğne. Daha sonra şuradaki noktaya bir sık iğne
Bir de yaprağın üzerine battığımız sık iğneye batıyoruz. Bir sık iğne. 2, 3, 4 tane yaptık. Bakın yine örümceğe geldik. Örümceğin 2 katına 1, 2, şu zincir görünümüne 1, burası köşe olduğu için 2 ve 3. 2 yaptık. Buraya 3 yaptım. Yine örümceğin üzerine 2 tane yapıyorum. Sıradaki zincirimize 1 ve yaprağın üzerindeki sık iğnemize 1. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde sayıyorum ben. 2 tane örümceğin üzerine yapıyorum. 2 oluyor. Bir sonraki ilmeğimize batarak 3 ve yaprağın üzerindeki sık iğneye batarak 4. Köşeye geldik. Örümceğimize 1, 2, buradaki birleşme noktasındaki sık iğnemize 1, 2, 3. Yani burası 2 örümcek arası 3 yapıyoruz. Yine örümceğin üzerine 2 yapıyoruz. Sıradakine 1. Yine sıradakine 1. Şimdi örümceğin üzerine 2. Bir. Bu şekilde. Örümceklerin üzerine 2 ve daha sonra 1, 1. Yine köşeye geldik. Örümceğin üzerine 2, 2 örümceğin birleştiği noktaya 1, 2, 3. Burası köşe olduğu için 3 batıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2 tane örümcek üzerine 3 ve 4. Yine örümcek üzerine 1, 2, 3, 4. Köşeye geldik. 1, 2 ve 2 örümceğin orta noktasına 1, 2, 3 sık iğne. Yine örümceğe geldik. 1, 2, 3, 4. Örümceğin üzerine 1, 2, 3 ve başlangıç yerine batıyoruz. 4. Şimdi burada yine biraz uzun kesebiliriz motifimizi birleştirmek için. İpimiz kalsın diye. Şöyle ipi burada en son birleşme noktasına battığımız yerden çektim, çıkardım. İlk yaptığımız sık iğne değil, ikinci sık iğneden arkadan tığımı batırıyorum. İpimi arkaya doğru çekiyorum. Burada birleştirme noktası düzgün olsun diye. En son bakın ipimiz en son yaptığımız sık iğneyle çıktı üzerinden. Buraya şöyle alttan batıyorum. Ve ipimi buradan çekiyorum şimdi de. Gördüğünüz gibi burası da birleştirme noktası gayet düzgün oldu. Motiflerinizi
Birleştirip tam yuvarlak yapmadan isterseniz ütüleyin. Çünkü birleştirdiğiniz zaman biraz daha zor olacaktır ütülemek. Arkadan ütüleyin tabii ki bir de. Şimdi birleştirmeyi nasıl yapacağız onu göstereceğim. Şimdi dikerken de 8 motifi yan yana diktim. Ve en son buradan birleştireceğim. Burada da en köşe noktaya şöyle iğnemi alttan batıyorum. Karşı taraftan da yine tam orta noktadan şöyle batıyorum. Bir sonraki noktadan çıkıyoruz. Bu taraftan en ipimin çıktığı yere batıyorum, başlangıç yerinden. Bir sonrakinden çıkıyorum. Karşı tarafta yine ipimizin çıktığı yere batıyoruz. Bir sonrakinden kağıtın boşluğunu bulamadım sertliğinden dolayı. Tekniğimiz bu. Bakın ipimin çıktığı yere batıyorum. Yani her noktayı 2 defa kullanmış oluyoruz. Karşı taraftan da yine ipimin çıktığı noktaya battım ve diğer yerden çıkardım. Ve bakın bu şimdi sıkılaştırmamıştım ama şöyle ipi koparmadan çektiğimiz zaman birleşme yerimiz bu şekilde olacak. Şu kısımlarda da görüldüğü gibi. Böyle dikeceğiz. İsterseniz 2 sıra, isterseniz ortada bu kısmı yapmak istemezseniz 3 sıra motif yapabilirsiniz. Ya da 2 sıra benim gibi yapar. Bunu da bir sonraki videoda yapacağız orta kısmını. Eğer 2 sıra motif yapacaksanız 16 tane, 3 sıra motif yapacaksanız 24 tane motif hazırlamanız gerekiyor. 8'erli 3 tane böyle halka şeklinde oluşturduğunuz motifleriniz olacak. Ve burayı hazırladıktan sonra da bakın şurada net görünecektir. Bir sıra sık iğne gittim. Hem üstte hem de alttan. Yani burayı biraz daha düzlemek için bir sıra buradan sık iğne, bir sıra da buradan sık iğne yapacağız. Ve ikinci videomuzda da çantamızın yapımına devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sonraki videoya kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.